Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videomuzdaki konumuz yeni satın aldığımız ikinci el uçak gemisi, hatta üçüncü el. Bildiğiniz üzere son zamanlarda yerli uçak gemisi birçok kez gündeme gelmişti. Üzerine bu alım yapılınca herkes gözü Türk Deniz Kuvvetleri'ne dikti. Gemi çok eski olsa bile Çin'in yaptığı gibi kullanmak, bu düşünce aklımızı çeldi. Peki aldığımız bu uçak gemisini geliştirip kullanacak mıyız? Özellikleri tam olarak neler veya neden satın aldık? İncelemeye başlayalım. Uçak gemileri tam anlamıyla bir adedi tüm coğrafyaya kan kusturabilir. Resmen bir ülkenin en güçlü silahı desek yanlış olmaz. Envanterinde bulunan ülkenin bir adım önde olduğu pahalı oyuncaklardan. Öyle ki düşman ülkelerinin strateji değişmesine bile sebep olabilir. Arada ne kadar mesafe olursa olsun. Üstünde bulunan 30'dan fazla savaş jeti hava üstünlüğü sağlar, gemileri biçer. Kısaca ülkenizi binlerce kilometre uzaktan koruyabilir. İşte bizim uçak gemilerine bu yüzden ihtiyacımız olduğu söylenmekte veya Akdeniz'de uzak mesafe için. Peki nasıl olmalı? Bizim uçak gemimiz en az 250 metre uzunluğunda ve satobar kalkış yaptırabilmeli. Bunlar başlangıç için yeterli ve minimum gereksinim olmalı. Diğer yandan en az 30 uçağı taşıyabilmeli. Bu standartlar bulunduğumuz coğrafya için gayet yeterli. Peki aldığımız uçak gemisi bunları karşılıyor mu? Yani o uçak gemisini modernize edip kullanabilmemiz mümkün mü? Hangi gemi olduğunu da söyleyeceğim. Ama öncelikle şunu belirtmek gerekir ki eski uçak gemileri ilk üretildikleri zamanlarda bile yıllık maliyet de çok üst seviyelerde. Yani yapıp kullansak bile bizim ciddi manada canımızı sıkacaktır. Fakat yeni uçak gemimizde bu maddeler gözetilir ve bakım maliyetleri azaltılabilir. Üstüne bir tehdit varsa, durum da acilse alınan gemiyi kullanmamamız için bir sebep yok. İkinci olarak modernize etme konusu. Ancak modernlikten kastımız nedir? Sistemler ve aviyonikler mi? Hayır değil. Modern olmak, dayanıklı olma konusudur, sağlamlığıdır, zor koşullar altında gösterdiği performanstır. Lakin bizim aldığımız gemi, Fransa'nın Brezilya'ya sattığı Clemenceau sınıfı uçak gemisi. Kendisi aktif en eski uçak gemilerinden. En son Brezilya 17 yıl kullandı ve satışa çıkardı. Bunların altyapıları, motor ve aktarım sistemleri tam 61 yıllık. Yani bu gemilerden bir şey beklemek biraz hatalı olur. Bir de iç sistemler konusu var, ancak bu en kolay kısmı. Gerekirse gemiye en modern radar ve sistemlerle donatabiliriz. Hava savunma sistemleri, otomatik top, hatta VLS bile koyabiliriz. Ama böyle bir gemiye sıfırdan altyapı hazırlamak gerçekten uzun ve pahalı bir süreç. Tabii gerçekten iş görecekse, tehdit varsa parası, bakımı önemli değil. Tehlike varsa önlem alınmalı. Ancak işin sonunda gerçekçi olalım ve mantığı anladıysak bu soruyu cevaplandıralım. Clemenceau'nun envantere alınması mümkün değil. En son Queen Elizabeth tarzı gemiler yapmak hedefimizde olmuşken bu geminin modernize edilmesi söz konusu değil. Buna bağlı olarak da Çin örneği çok yanlış olur. Onlar yapımı %60 tamamlanmış bir gemiyi alıp kendilerine göre inşaya devam ettiler. Lakin burada 60 sene tepe tepe kullanılmış bir gemi söz konusu. Altyapısı ciddi manada sorunlu olan bir yapıt. Ne kadar geliştirirseniz geliştirin, günün sonunda elinizde kötünün iyisi bir gemi olacaktır. Brezilya, Fransa'dan aldıktan sonra gemiyi adam etmek için yaklaşık 20 milyon dolar harcamış. Az gibi görünebilir ama bu sadece bir şeyleri toparlamak için olan kısmı. Üstüne eski yapıları aktif tutmaya çalışmak, kan kusmak gibidir. Sizi içten içe bitirir. Sürekli vereceği hatalar, yapısının parçalanması çok fazla bakım yapmayı gerektirir. Geminin denizden çok tersanede kalması söz konusu. Brezilya'da da tam olarak böyle olmuş ve gemi 2004-2012 yıllarında büyük hatalar vermiş. Bunlar uzun sürede çözülen sıkıntılar. En sonundaysa bunca para dökmelerine rağmen 2017 yılına kadar dayanabilmişler. Son durum geminin bize satılması. Kısaca modernize edilip envantere giremez. Ama faydası olur mu derseniz elbette olur. Gemi ne kadar özel şirket tarafından 10,5 milyon dolara alınsa da sökülürken geminin yapısı, şekli incelenebilir. Bu kısımda illaki mühendislerimiz görev alacaktır.
Genel olarak çok eski olsa da bize lazım olan uçaklara satobar kalkış yaptıran bir gemi. Bu yapılar incelenerek taslak kısmında bize hız kazandırıp fikir verdirebilir. Yani gemi boşa çıkmaz. Elbet yetkililer el atacaktır. Peki söküp eritip satarken neler öğrenebiliriz? Bunu görmek için geminin özelliklerine bakmamız gerekir. Yapısı üzerinden çıkarımlar yapabiliriz. Bakarsak bu geminin inşasına 1957 yılında başlandı. Yani yapanların birçoğu vefat etmiş durumda olabilir. En baştan biraz kaybetti. Devamındaysa 1963 yılında Fransız envanterine girdi. İkinci kullanıcı olarak da 2000 yılında Brezilya'ya satıldı. Yaşam süreci bu şekilde. Teknik kısımdaysa tablo daha düz, 260 metre uzunluğunda ve maksimum ağırlığı 33.000 ton. Orta ayar bir uçak gemisi desek yanlış olmaz. Geneliyle tasarımı hafif değişimle bizim için uygun diyelim. Gemi üzerinden benzer bir tasarım oluşturup büyütüp neden kullanmayalım? Sıfırdan tasarlamak yerine zaten hazır bir parçayı alıp geliştirmek çok daha kolay. Ayrıca bu gemide buhar türbini bulunmakta. Ağırlığı yüzünden o zamana göre bu şart. Ancak daha önce bu türbinlerde patlama meydana geldi. Kısaca bazı yerlerinin de tasarım olarak tekrar oturtulması gerekli. Silah olaraksa bu gemi 400 milimetrelik top ve çok kısa menzilli hava savunma füzelerini taşımakta. Bu konuda denecek pek bir şey yok. Zaten tek gezmemekteler diyelim. Üstelik biz de savunmasını kendimize göre yaparız. Bunun dışında bizi ilgilendiren bölüm hava gücü, yani kaç uçak taşıyabildiği. Clemenceau zamanında 22 savaş jetiyle beraber onlarca helikoptere ev sahipliği yapmaktaydı. Bizim açıklanan hedeflerimiz 50.000 ton sınıfı bir gemi yapmak olduğundan 30 uçak istemekteyiz. Bu konuda biraz küçük kalmış diyelim. Zaten bizim de kendimize ne zaman bir uçak gemisi yapacağımız belli değil. Son olarak böyle bir gemiyi gerçekte neden aldık? Bu soruyu da cevaplandıralım. Şöyle ki daha önce 4 adet uçak gemisi daha almıştık ya da özel bir şirketimiz aldı diyelim. Bunları Ali Ağa bölgesinde parçaladı, eritti ve satımını yaptı. Onlar için ucuza aldıkları bu gemi yine büyük bir fırsat. 22.000 ton çeken metalini parçalayıp satacaklar. Sonuç olarak Brezilya'dan alınan bu uçak gemisi zaten ölmüş bir durumda. Her şeye göğüs gerip yenileyip kullansak bile elimizde 10 yıl bile dayanamaz. Çünkü zaten 61 yaşında. Biz yaşayan insanlar bile bu yaşına zar zor dayanırken sürekli okyanusla boğuşan bir gemi nasıl dayansın? Tabii bunun dışında en azından inceleme fırsatı bulduğumuz bir gemi daha yakaladık. Normalde incelemek isteseniz hiçbir ülke size bu fırsatı vermez. Biz söküp satma ayağına baştan aşağı her detayını inceleyebileceğiz. Bu da bize gelecekteki gemilerimiz için fazlaca getiri sağlayacaktır. Alan şirketimize bol kazançlar dileyelim ve videoyu bitirelim. Yetiştirebilmek için uyumadan hazırladığımız bu videoyu beğenerek emeğimize karşılık verebilir. Abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Ben Medya Baronu ve herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.